Tuna Nehri kıyısında dondurucu bir rüzgar esiyor. Dışarıda amansız soğuğun ortasında lejyonerler çamur, kan ve hastalık içinde kıvranıyor. Askerlerin iniltileri o derme çatma çadırların arasından sızıp rüzgarın sesine karışıyor olmalı. Adeta bir cehennem tablosu. Ordunun merkezinde ise tüm o kaostan izole edilmiş mütevazı bir çadır var. İçeride titreyen elleriyle solgun bir parşömene eğilmiş, bedeni zayıf düşmüş bir adam oturuyor. Dünyanın en güçlü insanı. Emrinde on binlerce kılıç varken elinde sadece bir kalem tutuyor. Tahtından, o altın kaplı sarayından çok uzakta, kendi hiçliğini, ölümün kaçınılmazlığını satırlara döküyor. O adam, Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Mutlak güç ile mutlak acizliğin aynı bedende bu kadar çarpıcı bir biçimde buluştuğu ender anlardan biri bu. Dünyanın bilinen sınırlarının büyük bir kısmına hükmeden bir hükümdar, o soğuk çadırın içinde aslında kendi içindeki karanlıkla yüzleşiyor. İnsan olmanın getirdiği derin kırılganlıkla savaşıyor bir nevi. Sınırları korumak için orduları yönetirken asıl büyük savaşın kendi zihninde verildiğini biliyor. Bütün bu hikayeyi bir arada tutan, her detayı anlamlandırmamızı sağlayan asıl büyük gizem şu aslında. Mutlak güç, Marcus Aurelius'u yozlaştırmaktan nasıl başarısız oldu da kendi kanından gelen oğlunu tamamen yok etti. Bu içsel savaşın kökenlerine inmek şart. Marcus Aurelius, taht için o mutlak güç için doğmuş biri değildi aslına bakarsan. Milattan sonra 121 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde kaderinde imparatorluk olduğu düşünülmüyordu. Karakterinin ahlaki temellerini saraydan değil, doğrudan aile büyüklerinden alıyor. Muhakkak. Büyük babası Marcus Annius Verus'tan öfkesini kontrol etmeyi öğreniyor. Annesi Domitia Lucilla'dansa Roma'nın en büyük tuğla fabrikalarının varisi olmasına rağmen gösterişten, lüksten uzak durmayı benimsiyor. Annesinin ona zihne sızan kötü düşüncelerden dahi kaçınmaya aşıladığını biliyoruz. İmparator Hadrianus bu gençteki olağanüstü ciddiyeti tam da bu yüzden fark ediyor. Halefi Antonius Pius'un onu evlat edinmesini şart koşarak tahtın yolunu açıyor değil mi? 17 yaşında omuzlarına devasa bir imparatorluğun ağırlığı yükleniyor. Bu noktada ruhu ve bedeni zorlayan çok ağır bir eğitim süreci başlıyor. Dönemin en büyük ustaları bu genç varisi şekillendirmek için etrafını sarıyor. Bu süreçte çok yoğun bir ilişki var. Retorik hocası Marcus Cornelius Fronto ile olan mektuplaşmaları göze çarpıyor. Fronto, dönemin en usta hatibi. Aralarında hoca ile öğrenci ilişkisini aşan tutkulu bir bağ gelişiyor. Genç varis mektuplarda öylesine coşkulu ifadeler kullanıyor ki Hocasına hayatımın nefesi, gökyüzünün altındaki en büyük varoluşum diye hitap ediyor. Fronto, onu kitleleri kelimeleriyle büyüleyen kusursuz bir hatip olarak yetiştirmeyi hayal ediyor. Fronto'yu günümüz dünyasına uyarlarsak, aslında antik dünyanın en üst düzey halkla ilişkiler danışmanı diyebiliriz ona. imaj yönetimi, kelime oyunları, kitleleri manipüle etme sanatı öğretiyor. Fronto ona belagati bir silah, bir ikna sanatı olarak kullanmasını öğütlüyor. Tiranlığın ikiyüzlülüğünü ve aristokrasideki şefkat noksanlığını fark etmesini istiyor. Sözcüklerin gücüyle Roma'yı yönetebileceğine inandırıyor onu. Ama Marcus 25 yaşına geldiğinde bu yolu tamamen reddediyor. Retoriği, kelime oyunlarını ve o süslü anlatımları bırakıp yüzünü felsefeye dönüyor. Bu yüzden Fronto derin bir hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Marcus'un zihninde artık kelimelerin nasıl tınladığı değil, eylemlerin ne anlama geldiği önem kazanıyor. PR danışmanını tabiri caizse kovup zihnine odaklanmayı seçiyor. Bu dönüşümün mimarı Junius Rusticus. Rusticus, genç imparator adayını o sahte görünüşlerden uzaklaştırıp ona sarsılmaz bir karakter disiplini aşıyor. Verdiği en büyük hediye, felsefe tarihinin en büyük ironilerinden birini barındırıyor aslında. Ne veriyor ona? Geleceğin imparatoruna, Roma'nın mutlak hakimine eski bir köle olan Epiktetos'un ders notlarını veriyor. Düşünün, dünyanın en güçlü adamı, bedeni bir zamanlar zincirlere vurulmuş, işkence görmüş bir kölenin zihninden dökülen kelimelerle kendi ruhunu inşa ediyor. Epiktetos'un öğretileri Marcus'un zihninde tam bir devrim yaratıyor. Köle olan Epiktetos, bedeni tutsak olsa da zihninin ve iradesinin tamamen özgür olduğunu savunuyordu.
Markus ise bedenini mutlak özgürlüğe sahip olmasına rağmen arzularının veya dal kavukların esiri olmamak için zihnini eğitmek zorundaydı. Biri zincirlerinden kurtulmak için, diğeri tacının ağırlığı altında ezilmemek için aynı felsefeye, stoacılığa tutunuyordu. Duyguların kontrolü, aklın rehberliği ve doğaya uyum, saraydaki o izole yaşamın pusulası haline geliyordu böylece. Milattan sonra 161 yılında bu pusula tarihin gördüğü en şiddetli fırtınalardan biriyle sınanıyor, Marcus, üvey kardeşi Lucius Verus ile birlikte ortak imparator ilan ediliyor. Doğuda Part İmparatorluğu ile girilen savaş zaferle sonuçlanıyor. Zafer çığlıklarıyla dönen lejyonlar, yanlarında imparatorluğun sonunu hazırlayacak sessiz bir düşman getiriyor. Tarihe Antoninus vebası olarak geçen büyük felaket başlıyor. Doktor Galen sokaklarda arabalarla taşınan ceset yığınları karşısında çaresizliğe düşüyor. Günde 2000 kişinin öldüğü, askerlerin kışlalarda hastalıktan eriyip bittiği biliniyor. Toplamda 5 milyona yakın insan ölüyor. O halde şu soruyu sormak lazım. Stoacılık, sarayın sıcak ve izole duvarları ardında yapılabilecek lüks bir zihin jimnastiği gibi duruyor dışarıdan bakıldığında. Fakat bu felsefe, sokakta vebadan kırılan, çocukları kollarında can veren halkın karnını doyurdu mu? Yüksek idealler, çamurun ve hastalığın içine battığında işe yaradı mı? Marcus felsefeyi soyut bir kavram olarak köşede tutmadı. Karşılaştığı krizde stoacı feragati doğrudan devlet politikasına dönüştürdü. Savaşın ve salgının yarattığı ekonomik çöküş ortadaydı. Ordunun asker açığı vardı, hazine tam anlamıyla tükenmişti. Normal bir imparatorun yapacağı ilk hamle, faturayı halka kesmek, vergileri arttırmak olurdu. Marcus kendi ayrıcalıklarından vazgeçti. Roma meydanında devasa bir açık arttırma düzenletti. Sarayın en mahrem odalarındaki mücevherleri, sanat eserlerini, hatta karısının ipek elbiselerini satıp faturayı sarayın ihtişamına kesti. Kendi eşyalarını satması, güzel bir halkla ilişkiler çalışması gibi görünebilir başlarda. Sonuçta devleti yönetmek pragmatizm ister. Bu stoacı tavır hukuka veya ekonomiye temelde yansıdı mı? Yoksa sadece bir imajdan mı ibaretti? Sadece bir gösteri değildi. Devletin çarklarının dönmesi için nakit yaratma zorunluluğuydu. Ancak asıl ekonomik zekası ve stoacı disiplini para politikalarında gizliydi. Roma parası denarius'un gümüş saflığını %83,5'tan %79'a düşürüyor. Bir saniye, gümüş oranını düşürmek paranın değerini düşürmez mi? Antik bir enflasyon mekanizmasından, bir tür karşılıksız para basma işleminden bahsediyoruz. Bu hamle halkı daha fakir yapmaz mı? Neden böyle bir karar alıyor? Tam anlamıyla antik bir parasal genişleme stratejisi bu. Vebadan kırılan, açlıkla boğuşan bir halktan daha fazla vergi toplayamazsınız. Vergileri arttırmak, isyanı ve tam bir çöküşü beraberinde getirirdi. Marcus orduları finanse etmek zorundaydı. Paranın içindeki gümüş oranını düşürerek elindeki değerli madenle daha fazla sikke bastı ve savaşın maliyetini bu şekilde karşıladı. Pragmatik ve zorunlu bir hamleydi. Asıl felsefi duruşu kriz hafiflediğinde ortaya çıkıyor. İşler yoluna girmeye başladığında ucuz para politikasını sürdürmenin siyasi rahatlığına kapılmıyor. Denarius'un saflık oranını tekrar %82'ye çıkartıyor. Uzun vadeli ekonomik istikram için kısa vadeli siyasi acıyı çekmeyi göze alıyor, doğru olanı yapmakla kolay olanı yapmak arasındaki farkı stoacı bir hükümdar olarak ekonomiye böyle yansıtıyor. Gücü halka karşı rasyonel bir ödev, yani bir ofisium olarak görüyor. Hukuka yaklaşımında da aynı felsefi tutumu görüyoruz. Şekilciliğe değil, niyete ve adalete odaklanıyor. Valerius Nepos davasında bunun nasıl işlediğine bakmak ufuk açıcı. Nepos, vasiyetnamesinde bazı kölelerinin azat edilmesini istiyor, daha sonra varislerinin isimlerini siliyor o belgeden. Roma hukuku çok katı bu konularda, bu silme işlemi vasiyetnameyi bütünüyle geçersiz kılıyor. Doğal olarak kölelerin azat edilmesi iptal edilip tüm malların hazineye devredilmesi gerekiyor. Marcus'un masasına bu dava geldiğinde devletin hazinesine girecek büyük bir servet söz konusu. Yasaların arkasına sığınıp hazineyi doldurmak en mantıklı seçenek gibi duruyor o dönem için. Marcus o yolu seçmiyor. Hukuki bir formalitenin adalet duygusunu ezmesine izin vermiyor.
Vasiyetçinin asıl niyetinin köleleri özgür bırakmak olduğunu savunuyor, kendi hazinesinin zararına da olsa kararı kölelerin özgürlüğü lehine veriyor. Favor libertatis, özgürlüğün kayrılması ilkesini bizzat işletiyor. Yasa metninin ötesine geçip adaletin ruhunu arıyor. Felsefesi sadece mahkeme salonlarında kalmıyor tabii, dondurucu Tuna boylarına, sınır karargahlarına taşınıyor. Markomanni savaşları patlak verdiğinde Marcus 10 yıl boyunca ömrünü kuzeyin çetin şartlarında geçiriyor. Zaten hastalıklara yatkın olan bedeni bu buz gibi iklimde gün be gün tükeniyor. Kendime düşünceler, orijinal adıyla Eis he Auton, bu kanlı savaş cephelerinde geceleri o çadırın titrek ışığı altında yazılıyor. Bu metinler yayımlanmak veya bir felsefi doktrin kurmak için yazılmış eserler değil. Sadece ruhunu karanlıktan korumak, mutlak gücün yozlaştırıcı etkisine direnip insan kalabilmek için kendine verdiği talimatlar bunlar. Modern bir okur için bu metinlerin en çarpıcı yanı ne biliyor musunuz? Satırların arasında insanüstü bir bilgeyi değil, sabah yataktan çıkmakta zorlanan, etrafındaki insanların kibrinden yorulmuş, sıradan bir insanı görüyorsunuz. Kitabın 5. bölümünde kendine seslendiği o meşhur kısım. Sabahları uyanmakta zorlandığında kendine şunu söyle: ben bir insan olarak işimi yapmak için uyanıyorum. Doğamın gereği olan, bunun için yaratıldığım şeyi yapmak üzere kalkmaktan neden rahatsız olayım? Sıcak battaniyenin altında kıvrılıp yatmak için mi yaratıldım? Tüm dünyayı yöneten adam, o soğuk çadırda sabahları yataktan çıkabilmek için kendini ikna etmeye çalışıyor. Memento mori, ölümü hatırla ilkesini zihnine kazıyor. Dünyanın zirvesindesin. Ancak etten ve kemikten ibaretsin. Yakında toprağa karışacaksın. Bu düşünce kibre karşı geliştirdiği en güçlü zırhtı. Asıl yıkıcı darbe kuzeydeki barbarlardan gelmiyor, beklenmedik bir ihanet en güvendiği yerden onu vuruyor. Milattan sonra 175 yılında en yetenekli komutanı Avidius Cassius, Marcus'un öldüğü söylentisini bahane ederek isyan bayrağını çekiyor. Kendini imparator ilan ediyor. Bir Roma imparatorunun böyle bir ihanet karşısında vereceği tepkiyi hepimiz tahmin edebiliriz. İntikam, kan banyosu, isyancıların kılıçtan geçirilmesi, normalde tarihin akışı böyle ilerler. O dönem için standart prosedür budur. Siz olsanız ne yapardınız? En güvendiğiniz komutanınız arkanızdan vuruyor, Markus ne yapıyor? Marcus öfkeye kapılmıyor. Lejyonlarını Cassius'un üzerine sürmeye hazırlanırken tek bir dileği var: Cassius'u ele geçirip onu affetmek. İhanete merhametle karşılık vererek tüm imparatorluğa bir erdem dersi vermeyi amaçlıyor. Kendi askerleri Cassius'u öldürüp kesik başını getirdiklerinde zafer çığlıkları atmıyor. Atmak bir yana, ihanet eden bu adamı affetme fırsatını kaçırdığı için derin bir üzüntü duyuyor. Senatoya mektup yazarak Cassius'un ailesine dokunulmamasını, isyana karışanların affedilmesini talep ediyor. Tek bir damla kan dökülmesini istemiyor. Erdem'in sadece kağıt üzerinde bir ideal olmadığını eyleme dönüştürüyor. Düşmanını yok etmek yerine kendi intikam duygusunu yok etmeyi seçiyor. Tüm bu anlattıklarımız bizi o en büyük açmaza geri götürüyor. Bunca erdem, devlet aklı, felsefi duruş, nasıl olur da böyle bir adam, imparatorluğu tarihin gördüğü en narsist figürlerden birine kendi oğluna bırakır? Kan bağı felsefenin önüne mi geçti? Commodus, Roma'nın altın çağını kendi elleriyle boğan evlat, babasının tam anlamıyla taban tabana zıddı bir karaktere sahipti. Babası zihnin sınırlarını zorlarken o sadece bedenin ve kaba gücün sınırlarıyla ilgileniyordu. 15 yaşında konsül ilan edilerek Roma tarihindeki en genç konsül unvanını almıştı. Devlet işleri umurunda bile değildi. Babasının kendi eşyalarını açık artırmada satacak kadar mütevazı bir filozof olması, ergenlik çağındaki bir genç için muhtemelen büyük bir psikolojik isyan sebebiydi. Babasının gölgesinden zekasıyla çıkamayacağını anlayınca şiddete ve güce taptı. Fiziksel gücüyle övünmeyi seçti. Roma arenasında gladyatör kıyafetleriyle dolaşıyor, hayvanları katlediyordu. Arenada son hızla koşan deve kuşlarını özel tasarlanmış hilal uçlu oklarla başlarından vuruyor. Kuşların gövdeleri başsız bir şekilde arenada koşmaya devam ederken senatörlere dönüp kendi gücüyle gururlanıyordu. Kurbağana saldırmak üzere olan bir panteri tek darbede öldürüp tezahürat topluyordu. Kibir sınır tanımıyordu.
kendini yeniden dünyaya gelen Herkül, Herküle Romanus ilan etmişti. Aslan postu giyiyor, elinde bir sopayla dolaşıyor, heykellerini bu şekilde yaptırıyordu. Babası saraydaki ihtişamı halk için satarken Commodus Roma'nın adını değiştirip kendi onuruna Colonia Commodiana yapmaya kalkıştı. Kendisine bir tanrı olarak tapılmasını bekliyordu. Tarihçi Cassius diyor, Marcus Aurelius'un bu durumu hakkında şöyle der. Neredeyse tüm saltanatı boyunca sıkıntılara karıştı ama imparatorluğu korudu. Onu tamamen mutlu olmaktan alıkoyan tek detay oğlunun büyük bir hayal kırıklığına dönüşmesiydi. Evrensel aklı savunan bir filozofun kendi tohumundan doğan bu saf deliliği izlemek zorunda kalması muazzam bir trajedi. Bu sebeple milattan sonra 192 yılında Commodus, arenaya Herkül olarak çıkmaya hazırlandığı gecenin öncesinde metresi Marsya'nın gönderdiği güreşçi Narsisus tarafından hamamda boğularak öldürülüyor. Bir adamın nefesi kesilirken Pax Romana sulara gömülüyor. Senato, Commodus'un ismini tarihten silmek için damnatio memoria uyguluyor, adını her yerden kazıtıyor. Altın çağ bitiyor, demir ve pas çağı başlıyor. Marcus Aurelius'un hayatı boyunca omuzlarında taşıdığı o devasa ahlaki yapı, oğlunun hezeyanlarıyla yıkılıp gidiyor. Şimdi tekrar başlangıca. Tuna Nehri kıyısındaki o dondurucu çadıra, Vindobona karargahına geri dönelim. Tarih 17 Mart, milattan sonra 180. Dışarıdaki o sert rüzgar hala esiyor ama çadırın içindeki adamın nefesi tükenmek üzere. O çadırda uykusuz kalarak kan ve çamurun ortasında yazdığı notlar, imparatorluğun yıkıntılarından sağ çıkmayı başarıyor. Saraylar yıkılıyor, ordular dağılıyor, tacı ve kılıçları toza dönüşüyor. Bugün kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bilinen tüm dünyaya sahip bir adam, kendine her gün zenginliğin, şöhretin ve gücün ne kadar anlamsız olduğunu hatırlatmak zorundaysa, bizim modern hayatlarımızda uğruna sağlığımızı ve ahlakımızı feda ettiğimiz hedefler gerçekten ne anlama geliyor? Dünyayı yöneten adam bile mutluluğu sahip olduklarında değil, zihninin derinliklerinde aradı. Güç yok olmuş, imparatorluklar yıkılmış, fakat düşünce ayakta kalmıştır. Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.